Merhaba, yeni bir derste daha birlikteyiz ve bugünkü dersimize hemen geçelim. Ne anlatacağız? Shape Tool'u anlatacağız. Shape Tool'un içerisindeki Rectangle'ı seçelim. Burada neler yapabileceğiz? İstediğimiz şekilde kareler, dikdörtgenler çizebileceğimiz bir araç, background'lar yapabileceğimiz bir araç. Peki biz bunu nasıl kullanabiliriz? Biz böyle bir şey attığımızda hemen bize yan tarafta üzerinde yapabileceğimiz değişikliklerle ilgili bilgi veriyor. Bunu zaten daha önce görmüştük. Neydi? Radius veriyordu dörtgen. Biz tek kenara da buradan ne yapıyorduk? Müdahale edebiliyorduk. Bunu bir önceki derste görmüştük. O zaman bunun üzerinde çok durmayalım. Burada ne vardı? Bir açı verebiliyorduk. Verdik. Evet. Burada kendi üzerinden hemen şuradaki noktacıklardan tutup dört kenara da radius verebiliyoruz. Radius verelim. Böyle bir görüntü elde ettik. Hemen aşağıda ne var? Layer'a geldiğimizde bunun içerisinde mixleme diyebileceğimiz bir şey var. Bu After Effects'te filan Photoshop'ta da var ve çok güzel etkiler verebiliyor. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım? Bundan bir kopya alacağız. Nasıl alacağız? Ctrl+C, Ctrl+V de yapabiliriz. Ctrl+C, Ctrl+V çektim. Veya da alta basıp gördüğünüz gibi imleç çift hale geldi ve sol tuşa basıp aşağı doğru çektim, bir tane kopyaladım. Aşağıdakinin içerisini dolduracağım, burada fill yazan, yani bu rengin palet kutucuğuna tıklıyorum ve açılan pencerede üçüncü ikon olan imaj ikonuna tıklıyorum. Bu imaj denen yere tıkladığımda, İngilizcemiz biraz kötü, hatta yok diyebiliriz. Seçtik, güzel geldi. Yani daha doğrusu bir imajı tam olarak istediğimiz yere oturttuk. Burayı kapatıyorum. Şimdi elimizde ne var? Bir tane daha kopyası var. Bu kopyaya da gelelim. Buradan gradient'e gelelim. Şöyle gradient'i şöyle çevirelim. Şöyle yan yatıralım ve buna bir renk seçelim. Şurasına ne yapalım? Buraya da bir ayrı bir renk seçelim. Bakalım ne olacak. Evet, şöyle renklendirdik bunu. Sonra geldik bunu tam diğerinin üzerine. Eğer diğerinin üzerine getiremezsek. Yani şöyleyse ne yapacağız? Üzerine geleceğiz. Bring to font üste alacağız. Aldı, buraya getirdik. Burada layer kısmındaki şu mixleme bölümüne gelip teker teker indiğimizde etkisini görmeye başlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi tek tek iniyorum. Hoşumuza giden bir etkide kalacağız. Mesela diyelim ki şu etki de güzel. Şu biraz daha abartılı ama şunda kalabiliriz. Kaldık. Bir sürü varyasyon olabilir bunun. Kullanılabilecek bir şey. Hoş bir şey elde edebiliyoruz. Bu aşağıda stroke zaten bir önceki ders göstermiştim. Efekti göstermiştim ve export çıktı almayı göstermiştim. Onun için hızlıca aslında ben size bu rectangle kullanarak tasarımları nasıl biraz daha farklılaştırırız onunla ilgili bir şey göstereyim. Mesela hemen gelelim şuraya. Şuraya 160 diyelim. Çaprazına da 160 diyelim. Böyle bir şey elde ettik. Yani iki kenarına radius verdik. Ve sonra bunu Ctrl+C, Ctrl+V yaptım. Bir kopyasını aldım. Sonra şuradan geliyorum. Bak hemen buraya geldiğimde, yani açısıyla oynayacaktık ya. Buradan da oynayabiliriz. Buradan seçiliyken şuraya da geldiğimizde oynayabiliriz. Şu şekilde bıraktım. Boşa tıkladım. Bunu bir aşağıya alıyorum. Üzerinde sağ tuş yaptım ve send to back dedim. Buraya geldiğimde yine biz bunun için bir imajla dolduralım. Hemen geldim, bu kutucuğa tıkladım. İmajı tıkladım. Ya eski imajımızı buraya aldım. Gördüğünüz gibi böyle, hatta büyütelim biraz. Şöyle tasarımlarınıza farklı etkiler verebilirsiniz. Şimdi geldiğimde tekrar bir rectangle seçtim. Şöyle şuradan şurasına 100, buraya da 100 piksellik radius verdim. Bunu Ctrl C, Ctrl V ile çoğalttım. Şu anda iki taneler burada. Üzerine sağ tuş yaptım. Fill horizontal dedim. Bir terse çevirdim yani. Şimdi iki tane elde ettim. Bir tanesini buradaki metnimi tuttum, aldım. Bunu bring to font yapıp üste aldım. Şimdi fikir vermek adına yapıyorum bunları. Şuraya da geldim. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Bir kopyasını daha oluşturdum. Şu anda iki tane var orada. Shift ile basıp tutarak biraz küçülttüm. Biraz da buradan küçülttüm. O bir orantı yakalamaya çalıştım. Yani bu detaylı şekilde orantısını yakalayabiliriz. Böyle olduğunu varsayalım. Üstte bir tane daha. Bu tekrar renk kutucuğuna gelip bir imaj seçip oraya yerleştirelim. Evet.
Şöyle bunu oraya biraz daha yaklaştırabilirim. Gördüğünüz gibi bu tarz etkiler yakalayabiliriz ve bununla ilgili çok daha farklı dersler yapacağız. Zaten bir de web sitesi ve mobil tasarım yapacağımız için onun içerisinde bu tarz şeyleri zaten çokça kullanmış olacağız. Dersimize devam edelim. Neredeyiz? Line'dayız. Line çizgi. Buradan ne yapabiliyoruz? Çizginin rengini değiştirebiliyoruz. İstersek çizginin rengini buradan gradiyentte yapabiliriz. İkinci rengi seçelim. Mavi diyelim mesela. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir çizgiye sahip olduk line'a. Bunun başka neler değiştirebiliyoruz? Buradan line'ı ok haline getirebiliriz. Arrow haline getirebiliriz. Burada başka bir arrow şey var, seçimi var. Veya işte bir tarafı okken diğer kısmı da başlangıç noktası haline getirebiliriz. Veya burada bir seçimimiz daha var. Şimdi şuraya yaklaşınca onu daha iyi anlayacağız. Şurası keskin. Yani çizgimizin bitim ve başlangıç bölgeleri keskinse biz bunları öyle istemiyorsak round diyerek yuvarlatılmış halini yapabiliriz. Buradan da bunları böyle kullanabiliyoruz. None diyoruz, çıkıyoruz. Burada ne var? Bir de solid ya da çizgisel haline getirebiliyoruz. Solid kalsın. Burada artı yeni çizgi ekleme özelliğimiz var. Şimdi gelelim şuraya. Burada bunu bir stil olarak oluşturalım. Daha önce ben oluşturmuşum. Böyle ekleyeyim şunları. Şimdi bu şekilde şuraya artıya tıkladığımızda bunu bir stil olarak belirleyebiliriz. Create stil diyelim. Evet, stilimizi attı buraya. Şimdi yeni bir line çizgi oluşturup buradan stil seçmeye gelip stilimizi seçtiğimizde gördüğünüz gibi aynı durumu yakalayabiliriz. Buradan tekrar stilin renklerini ayarlamak için ne yaptık? Ayar ikonuna tıklayıp ismini değiştirebiliriz. Tekrar şuraya tıklayarak detayda renklerini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Büyük çalışmalarda bize sabit lazım olan şeyleri hazırlayabiliriz burada stil olarak ve sonra kullanırız. Sırada ne var? Sırada arrow var. Ok işareti. Bunu shift'e basarak düz çizebiliriz. Bunun özelliklerini, rengini değiştirebiliriz. Evet, işte buna bir başlangıç noktası belirleyelim. Ondan sonra burada ne vardı? Yine solid veya çizgisel yapabiliriz. Çizgisel de yaptık bunu. Yine burada bunu stil olarak kaydetme var. Şimdi bunu serbest tutup istediğimiz yere çekip uzatma olduğu gibi, yani şöyle kullanacağız mesela. Bir de çifte basalım. Shift'e basılı çektiğimizde 45'er derece açılarla çizgi veriyor. 45 derece, 45 derece, 45 derece. Tabii Arrow'a da yine efektler verebiliriz. Ondan sonra bunu buradan çıktı alabiliriz. Nerede kaldık? Elipste bir dairemizi çizelim ve devam edelim. Böyle bir daire elde ettik. Peki biz bunun üzerinde neler yapabiliriz? Gene buradaki anlattığım şeyler aynı, rengini değiştirebiliriz. Buradan buna gradient şey verebiliriz. İçine imaj çağırabiliriz. Bunlar hep diğerlerinde de aynı şeyler. Buna stroke verebiliriz. Çizgisel yapabiliriz. Hızlı hızlı anlatıyorum ki yani akılda kalmış olsun. Efekt verebiliriz. Hepsi aynı diğerleriyle de. Aslında efekt diye sadece aslında bir ders yapmış olsak belki de bunları tekrar tekrar etmemize gerek kalmayacak. Hemen bunu silelim. Tekrar bir tane daha elips oluşturalım. Peki bunun üzerinde neler yapabiliriz? Şu ortada farkındaysanız üzerine geldiğimizde bir nokta çıkıyor. Noktayı tutup çektiğimizde bu ikiye yarılıyor. Bakın şöyle şunu tuttuğumuzda bununla ilgili dashboardlarda yapılan chartlar vardır. Onlar için çok güzel şeyler yapılabilir. Bu azaltıp açan, yani çoğaltan. Bu ise döndüren. Bir de ortası var bunun. Bu ortasından sol tuşla tutup çektiğimizde bakın böyle bir tane şey oluşturduk. Chart ögesi diyelim buna biz. Hemen buradan da yerleştirdim uçlarını ve geldim şunun kopyasını Ctrl V dedim. Şöyle çevirdim. Bunun rengini yeşil yaptım. Mesela bir alan olabilir. Disk alanı dolu, boş vesaire olabilir. Şöyle yapalım. Şunu da şuradan opaklığını %30 yapalım. Şuraya da alan diyelim. 12 diyelim. Kontrol yok. K harfine bastım. Küçülttüm. Şuraya da 500 megabayt yaptım. Şuraya falan rota dedim.
ya da toplam pota diyelim. Toplam pota 500 mega. Gördüğünüz gibi. Güzel bir dashboard chartı oluşturduk. Bunlardan renklerini kullanarak ya da işte farklı renkler ekleyerek biten, devam eden gibi şeyler de ekleyebiliriz. Evet, bunu siliyorum ve Rectangle'da da anlatmadığım, atladığım bir şey var aslında. Ona geçelim hemen. Bir tane daha daire oluşturuyorum ve bu daireden Ctrl+C, Ctrl+V bir tane de oluşturuyorum. Bakın ikisi. Bu ikisini de şöyle seçiyorum. Şimdi şurada bunları birleştirebilirim. Şu yukarıda hemen bir araç var. Birleştirme, kesme aracı gibi bir şey. Bu iki shape'den ne yapabilirim? Bu iki shape'i birleştirebilirim. Bu iki shape'i birleştirebilirim. Tek bir shape haline getirebilirim. Başka ne yapabilirim? Bu iki shape'in birini diğerinden çıkartabilirim. Üsttekini alttakinden çıkart. Ctrl Z ile geri aldım. Başka ne yapabilirim? Bu iki dairenin kesişme noktasını istiyorum ben. Diğerleri silinsin. Ctrl Z ile tekrar geri alıyorum. Tekrar geldim. Bu sefer de iki kesişme noktasını istemiyor. Bana böyle bir görsel lazım ve onu istemiyorum diye. Bu görselleri buradan tekrar gelip birleştirebileceğim gibi bir de flat hale de getirebilirim. Tek bir parça haline de getirebilirim. Rectangle'da da aynısı, bunu atladığım için bize tutan bir kopyasını yapalım. Şöyle bir şey lazım bize. Bunu diğerinden çıkartabiliriz. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Poligondayız. Bir poligon çizelim. Poligon üzerinde neler yapabiliyoruz? Onu anlatalım. Daha diğer kısımları, rengini değiştirme vesaire bunları anlatmıyorum. Sadece poligonu kendi özelliğiyle ilgili neler yapabiliriz onu anlatıyorum. Şurada görmüş olduğumuz bir noktacığı çektiğimizde poligonun radiuslarını ayarlayabiliyoruz. Onları buradan da hemen sağdaki özellikler şeyinden de ayarlayabiliyorduk zaten. Zaten açımızı değiştirebiliyorduk. Burada yeni bir alan geldi. Bu yeni alan, evet, çekersek bu üçgeni, beşgen, altıgen böyle devam edebiliyoruz. Bunu nereden de yapabiliyoruz? Şu aşağıda bakın, hemen köşede bir nokta var. Bu noktayı tutup evet yukarıya doğru kaydırdıkça bu özellikleri buradan da yakalayabiliriz. Devam ediyoruz. Star. Yıldız. Evet, arada dışarıdan sesler gelebilir. Evde çocuklardan sesler gelebilir. Ayrı bir odam var ama yani ses de geliyorsa affınıza sığınalım. Bu nokta orta kısmı, gövde kısmını büyütüp küçültmeye yarıyor. Şurasını tutup çektiğimizde radius ayarını değiştirebiliyoruz ve şuradan tutup çektiğimizde uzantı kısımlarını çoğaltabiliyoruz. Bunları buradan yapabildiğimiz gibi şu sağ taraftan da yapıyoruz. Mesela 8'i 12 yapalım. Gördüğünüz gibi artırdık sayısını. Bunu da 80 yapalım. Daha iyi gözüksün. Evet. 80 yaptık. Şuradan gelelim tekrar buradan. Evet, şöyle. Mesela biz bunu neyle kullanabiliriz? Hemen şöyle gelip bak bir gradient yapalım şuraya. Bakın neyle kullanabilirmişiz. Hop, böyle yapalım. Şuraya da gelelim. Bir tane renk seçelim. Turuncuya gelelim. Evet. Hemen buraya gelelim. Yüzde işaretine basalım. %20 diyelim. Bunu tutup şuraya koyalım. Bir kopyasını yapalım. İndirim yazalım. Hemen şöyle pratik olsun diye oradan uğraşmadan şöyle K harfine basıp büyüttüm. V harfine bastım tekrar. Mova geçtim yani. Beyaz yaptım. Bunu da şuradan hemen renk ucundan beyaz yapayım. Bunu da K'yi seçerek tutup büyüteyim. Şuraya koyalım. Ve tekrar Mova geçmek için V'ye bastım. Ve buradan geldim. Fontunu seçtim. Fontun bunu bold yapalım. Hatta şu bold'a ne yapalım? Bir de şöyle gelip şuradan bir drop shadow efekti verelim. Buna da verelim bir drop shadow efekti. Evet, gördüğünüz gibi. Burada ne var? Place image var. Yani biz buraya imaj çağırabiliriz. Buradan bir imaj çağıralım. Evet, istediğimiz yere tıklayabiliriz. Biraz büyük bir imaj olduğu için şöyle küçültelim. Evet, imajımızı çağırmış olduk. Bu kısımdan imaj ve video çağırıyoruz çalışma alanımıza. Videomuzu şöyle yapalım. Bir frame seçelim. Buradan bir iPhone seçelim. Mesela bunun içerisine bir video çağıracağız. Videomuzu place image diyelim. İbrahim Sadri'den
Olsan da bir, olmasan da adlı şiiri buraya alalım. Ne yapıyoruz? Biz sadece şeyi küçülteceğiz. Çifte basılı olarak küçültüyoruz. Getirelim. Çifte basılı küçült. Çifte basılı küçülttüm. Tam oturttuk buraya. Evet. Bunu şimdi ön izleyebiliriz buradan. Ön izleyelim. Bakalım videomuz gelmiş mi? Evet. Videomuz gelmiş. Yani Figma'nın içerisinde. Bu dersimiz tamamlanmış oldu. Bir başka derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.